Günaydınlar, günaydınlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Walking tour'a katılıyoruz ve gerçekten Budapeşte'nin merkezini, parlamento binası çevresini bu vlogda sizlerle beraber keşfediyoruz. Şu an evdeyim, uykuluyum, gözlerim şiş. Hemen kahvaltı yapacağım ve yola çıkacağım. Yaklaşık bir 45 dakika sonrasında turumuz başlayacak. Görüşmek üzere. Güneşi gördük, güneşi gördük. Hemen beni şarkı ve yaptırdı, Türklere yönlendirdi bu güzel hava. Açıkçası havalar çok güzeldi. Böyle neredeyse şortla, tişörtle dışarı çıkılacak kadar güzeldi. Sonrasında birden 15 derece fışk diye aşağı indi. Türkiye'de aynı şekilde. Şimdi tekrar güzelleşti. Bugün hava çok güzel. Onun için mutluyum. Metroya doğru yürüyorum. Turu buldum. Evet, turumuza Budapeşte'de çok yaygın gözüken bu şekilde avrulu bir mimari inceleyerek başlıyoruz. Bu mimari arkadaşlar tipik bir Avusturya mimarisi örneği. Burada ise bakın ismi aşağıda yazdım. Türk Bankası arkadaşlar. Törek Bankası diye geçiyor. Ve 1906 yılında yapılmış önemli bir mimari eser aslında burası da. Art Nouveau ve Gotik tarzı yapılmış bir bina. Önemi ise şu. Macaristan merkezdeki en büyük Hazreti Meryem mozaiği arkadaşlar. Hazreti Meryem elleri açık Allah'a dua ediyor şeklinde tasvir edilmiş. Bu da Budapeşte'yi koruduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla böyle gezerken fark edemeyebilirsiniz ama Törek Bankası yazarak gidip yerinde incelemenizi tavsiye ediyorum. Ve turumuzun bir durağı da McDonald's şubesi. Neden peki? Çünkü arkadaşlar buradaki şube içerisine girerseniz oldukça lüks. Ama esas önemi Sovyet etkisindeki Doğu Avrupa ülkesinde açılmış ilk McDonald's şubesi. Açılışında 10.000 adet burgerı 12-13 saat içerisinde sattıkları söyleniyor. Yine bunun hemen yanında ise yine Doğu Avrupa'daki ilk Adidas şubesinin açıldığında bilgisini verdi. Ve yine alışveriş caddesi üzerinde karşımıza çıkan Tonet evi. Tonet sandalyeler vardır arkadaşlar. Çoğunuz görmüşsünüzdür. Yazarsanız göreceksinizdir. Bu aslında Tonet ailesine yapılmış, tasarlanmış bir bina. Oldukça önemli ve Art Nouveau mimarisinin izlerini görmekteyiz. Buradaki kadın heykeli doğurganlığı, çiçekler doğayı vesaire temsil ediyor. Buradaki önemli bilgilerden bir tanesi de kullanılmış olan seramiğin özelliği. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Matias Kilisesi'nde de aynı seramik vardı. Bu seramik arkadaşlar özel bir malzemeyle yapılıyor ve herhangi bir toz tutmuyormuş. Budapeşte'ye gelenler özellikle merkezi gezerken yerde böyle karolar görebilir. Bu karolar arkadaşlar Roma rakamlarıyla yazılmış olan 5 yani merkezi ifade eden 5. bölge. Evet, bu meşhur alışveriş caddesinin sonuna geldiğinizde arkadaşlar şurayı görüyorsunuz. Burası eskiden şuradaki yazan, hatta kapı, Türkçe'de de kapı arkadaşlar, Macarca kapı olarak Osmanlı'dan kaldıktan bilinen. Burada böyle bir Eskişehir yani işte evet Eskişehir'in kapısıymış. Buradan geçip yeni şehre geçirilmiş. Yani buraya kadarmış. Eski town dedikleri, eski merkez dedikleri bölge. Şimdi kapıyı geçtik varsayın. Turla yeni Budapeşte tarafına doğru, Peşte'nin daha doğrusu detaylarını keşfetmeye devam ediyoruz. Gerçekten rehberimiz çok esprili, birazcık Türkçe de biliyor böyle falan. Böyle herkese kendi ülkesine göre dillerinden de öğrenmiş. Gerçekten işini hakkıyla yapan birisi. Çok keyifli anlatıyor bütün detayları. Hepsiyle ilgili detaylı fotoğraflar çıkartıyor, gösteriyor falan. Onun için çok keyifli. Zaten yorumları çok güzeldi. Ben de merak ediyordum. Geçen hafta gelecektim. Yer kalmamıştı. Bu haftaya sarkıttım. Yolunuz düşerse Free Walking Tour'dan kendisinin turlarına katılmanızı tavsiye ediyorum. You can say it has a pop culture reference as well, the name of the square. If you know who was the wife of Franz Joseph, who was the empress of the Austro-Hungarian Empire. Ve hemen bu parkın içerisinde de Vörös Marty Meydanı diye geçiyor. Büyük Budapeşte'nin en meşhur dönme dolabı arkadaşlar. Nisan 2025 itibariyle yetişkin ücreti 10 euro civarı yapıyor. Ve karşınızda Saint Stephen Bazilikası.
Budapeşte'deki en önemli yapılardan bir tanesi. Yüksekliği 96 metre ile parlamento binasıyla eşit yükseklikte ve Peşte tarafındaki en uzun bina. Peki nedir bu yapıyı, binayı, bazilikayı önemli kılan? Aslında 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş, 1905 yılında tamamlanmış. Yapım aşamasındayken bir kere kubbesi çökmüş arkadaşlar. İlk Macaristan'ın kralı olan 1. Stefan'a adanmış. İlginç bir detay olarak Saint Stefan'ın sağ eli hala bazilikada bulunuyor arkadaşlar ve koruma altında. Her yıl binlerce kişi tarafından da ziyaret ediliyor. Tabii ki şu anda gerçek bir el formunda değil ama yine de onun eli orada ve onlar için çok kutsal. Katedralin tam karşısına birazcık devam ettiğiniz zaman polis memuru heykelini görebilirsiniz. 1989'daki Macar toplumsal değişimini simgeliyor. Özellikle özgürlük mücadelesiyle güvenliği sembolize ediyor bu heykel. Ve karşımızda Macar Bilimler Akademisi. Burada bilim, edebiyat ve kültür alanında önemli araştırmalar yapıyor. Buradan da çok fazla Macar bilim insanı çıkmış, mucit çıkmış. Yine aynı şekilde C vitamini de Macar icat edilmiş. Elimde şu anda Rubik küp görüyorsunuz arkadaşlar. Buradaki Rubik kübün tabii ki tasarımcısı da yine bir Macarmış. Ve kuzeni daha öncesinde bu binada çalışıyormuş. Dolayısıyla o dönemde öyle bir hatıra parası basılmış. Normalde metal paralar hepimizin bildiği üzere daire şeklinde oluyor. Fakat burada özel bir basım olarak kare formatında 500 forintlik para basılmış. Normalde 500 forintlik bir metal para da yok arkadaşlar. Macaristan'da kağıt para. Onu bize verdi, onu inceledik. Güzel bir anı. Şu anda piyasada tabii ki bunlar çok az olduğu için oldukça kıymetli ve her yılda kıymeti değerlendiği için de bunu büyük bir keyifle sakladığını söyledi. Aynı zamanda yine tükenmez kalemde bir Macar icadıymış arkadaşlar. Bu bilgileri edindikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Macaristan'ın en önemli köprülerinden bir tanesi olan şu zincir köprü arkadaşlar. Hafta sonu trafiğe kapalı, araç yok. Dolayısıyla üzerinde insanlar dedikleri gibi rahat yürüyebiliyorlar. Evet, zincir köprünün en önemli özelliği 1849'da tamamlanmış ve Macaristan'ın ilk sabit köprüsü olması arkadaşlar. Bu da ile Peşte birbirine bağlıyor ve şehri simgeleyen en önemli mühendislik harikası. Evet, geçen haftaki videolarda görmüş olduğunuz gibi Balıkçı Tarabyası, Buda Kalesi'ne doğru giden yol ve Buda Kalesi çevresine sizlere çok detaylı aktarmışım arkadaşlar. İzlemediyseniz hemen yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz. So every bridge today you see are re-erected after World War II because every bridge were deliberately exploded. Made by the American Air Force, a reconnaissance flight. 30% of the buildings are completely destroyed or severely damaged. Ve yine Budapeşte'deki en turistik noktalardan bir tanesi Budapeşte Yahudi ayakkabıları anıtı. Hemen Tuna Nehri'nin kenarında arkadaşlar yer alıyor ve Holocaust sırasında hayatını kaybeden Yahudileri anmak için yapılmış. 2005 yılında açılıyor aslında bu anıt ve ayakkabılardan oluşan böyle bir dizi heykelden oluşuyor. Çocuk ayakkabısı da var, kadın ayakkabısı da var, erkek ayakkabısı da var ve hikayesi şu: 1944'te Nazi işgali sırasında Yahudilerin bir kısmı buraya bu şekilde dizilmiş, kıyafetleri çıkartılmış ve sırtlarından kurşunlanarak öldürülmüşler. Parlamento binasının önündeki bu heykel oldukça önemli bir heykel. Çünkü aslında Gyula Andrassy isimli Macaristan'ın başbakanı ve o dönemki Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun da Dışişleri Bakanı olarak görev yapmış en önemli figürlerinden bir tanesi. Altındaki heykeller ise o dönemki başarısını ve birçok farklı meslekten kişiyle iletişimini tasvir ediyor. Gezi esnasında görmüş olduğum bu siyah bayrağı merak ettim ve rehbere sordum. O da parlamentoda daha öncesinde çalışmış veya aktif olarak çalışan bir kişi vefat ettiği zaman parlamentoya birkaç gün geçici olarak bu şekilde siyah bayrak asıldığını söyledi. Yapı Hindistan'daki Yeni Delhi parlamento binasından ilham alınarak yapılmış ve şu anda dünyadaki en büyük ikinci parlamento binası. Arkadaşlar turum bitti. Çok güzel geçti gerçekten. Çok hoşuma giden bir tur oldu. Yanıma spor eşyalarımı almıştım. İşte şort, tişört vesaire. Oradan spora geçelim diye düşündüm eve gitmeden.
Sonrasında tur bitti. Birçok WhatsApp grubuna dahil olmuştum. Bir tanesi de burada plaj voleybol takımıydı. Ama bugünkü maç için yer dolmuştu. Sonra 2 kişi iptal etti. WhatsApp'tan yazdılar. Sonra dedim ki ben katılabilirim. Öyle katıldım birden. Şimdi kendimi öyle ayaküstü bir şeyler atıştırırken buldum yolda ve oraya doğru gidiyorum. İlk kez bu takıma katılacağım. İlk kez tanışacağım. Böyle bir dolu dolu pazar günü oluyor. Bakalım nasıl bir ortam olacak. Onu da aktarmaya çalışırım çalışabilirsem. Geç kalacağım söyledim onlara. Çünkü biraz uzak bir yerde. Ama bekleyecekler beni. Onun için şimdi hızlıca sportif halime bürünüp pazar sporumu plaj voleybolunda 6'lı 6 takımlar olarak 1,5 saatlik maç olarak yapacağım. Görüşürüz. Merhabalar efendim. Sesim çok çıkmıyor. Valla çok kısa bir özetleme yapmak istiyorum sizlere ki o da şu. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Ekip çok harikaydı. Çok farklı ülkeden gelmişlerdi yine tabii ki. Geçenki hiking'deki videomda olduğu gibi. Uluslararası insanlar kendine sosyalleşme alanı buluyorlar. Eğer o ülkenin dilini bilmiyorsanız her zaman o topluluğa hemen giriş yapmak, dahil olmak kolay olmayabiliyor. Sadece dil de değil. Yani yabancıysanız bir yerdeki topluma direkt adapte olmanız, işte komşuluk ilişkisi kurmanız, birbirinize gidip gelmeniz falan kolay değil ama işte bu şekilde göç etmiş kişilerin hepsi kendine bir sosyal... Arkadaşlar, insan sosyal bir canlıdır. Sosyalleşme ihtiyacımız var. Dolayısıyla işte bu tür ortamlar bunlar için çok güzel oluyor. Organizatör bile Brezilyalı bir çocuk yani aslında. Ama gördüğünüz kaç kişilik? Herhalde 30 yakın kişilik. Aynı zamanda böyle bir başlangıç seviyesi, bir orta seviye, bir ileri seviye gibi böyle takımlar oynuyor. Kaybeden devam ediyor. Diğer takım onun yerine geçiyor falan. Ve çok güzel de bir dağılım yapmışlar. Tamamen eğlencesine olan takımdaydım ben. Onun için çok keyif aldım. Çok güzeldi. Fırsat buldukça daha fazla katılmaya çalışacağım. Böyle bir pazar günü geçirdim. Otobüs durağına bakıyorum. Doğru bir yerdeyim. Çok karışıktı. Evet, doğruymuş. Şimdi otobüse bineceğim. Eve gideceğim. Öyle. Evet, şimdi otobüse bineceğim. Evime gideceğim. Saatlerimiz 5'e gelmek üzere. Dolayısıyla da akşam saat 6 ile 8 arasında bir toplantım var ve pazar günü bu şekilde bitirmiş olacağım. Şimdiye kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı lütfen unutmayınız değil. Videomu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bye bye.